kısmen şeriatla yönetilen ülkenin Las Vegas'ı olan Genting Highlands'e geldim. En azından Malezya'da olduğunu görmüş olduk. O otelde buymuş işte. İçeride eğer çekim yaparken yakalanırsam tutuklanıyoruz. Görmek için Güneydoğu Asya'ya gelin. Şimdi bu ülkenin %65'inden fazlası Müslüman ve o yüzden helal yemek olup olmamasına çok dikkat ediyorlar. Karides de yiyebiliriz, kuzu da yiyebiliriz, dana da yiyebiliriz. Yani kişi başı sadece 750 liraya sınırsız et yiyeceğiz. Düşünsene, sen inancından dolayı senin devletinin sınırları içerisindeki bir yere alınmıyorsun. Çok temiz her yer. Yani bir tane pis restoran görmedim, bir tane pis tabak görmedim şu ana kadar. Bunu yapmadan buradan ayrılmayın diyorlardı. Çok haklılarmış. Sizlere iyi seyirler, bana da harika bir Malezya gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Malezya ayağına hoş geldiniz. Şu an çok saçma bir yerden videonun girişini yaptım. Bir alışveriş merkezinin yürüyen merdivenleri gibi görünüyor. Haklısınız çünkü dışarısı yıkılıyor. Şu anda Malezya'nın Kuala Lumpur kentine yaklaşık 1 saat 15 dakika mesafedeki Genting Highlands adındaki meşhur yaylalarına geldim. Hava çok güzel. Birazdan sizleri harika yerlere götüreceğim tabii ki ama mikrofonla konuşmama rağmen dışarıda çok fazla rüzgar olduğu için sesimi net alamazsınız diyerekten önce bir sakin yerden videonun girişini yapıyorum. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır, canavar gibidir. Hayatınızdan keyif alarak dolu dolu mutlu bir şekilde yaşıyor. Ekranlarınızın başında da bu sabah beni keyif alarak böyle güzel maceralara, yolculuklara eşlik ediyor olursunuz. Çok güzel bir yolculuktayız. Güneydoğu Asya'yı geziyoruz ve benim de daha önceden Kuala Lumpur'da hiç gelmediğim ve hayran olduğum, varlığından haberdar olduğum ama sonra bir ara giderim dediğim bu kısmen şeriatla yönetilen ülkenin Las Vegas'ı olan Genting Highlands'e geldim. Evet, yanlış duymadınız. Malezya'da ilk ve tek, başka da yapılmayacağını söyledikleri burada bir kasinolar bölgesi kurmuşlar. Dağın tepesinde alışveriş merkezleri, konser alanları, eğlence merkezleri, oteller, aklınıza gelebilecek bütün turistleri çekebilecekleri bir merkez kurmuşlar. Ve buraya Müslümanlar, normalde Malezyalı Müslümanlar giremiyorlar. Sadece turistseniz ve ülkede yaşayan Müslüman olmayanlardansanız buraya eğlenmeye, buradaki kasinoları görmeye gelebiliyorsunuz. Doğasını, tabiatını, alışveriş merkezlerini gezebiliyorsunuz ama kasinoların olduğu bölüme girişiniz yasak oluyor. Çok ilginç bir yerdi. Hep size daha önceki bölümlerde bu Malezya'yı nasıl yönetiyorlar? Yani insanlar birbirleriyle aynı kimliğe sahip olmalarına rağmen nasıl çatışmadan anlaşıyorlar derdim. İşte bunu merak ettiğim için aslında buraya geldim. Düşünsene, sen inancından dolayı senin devletinin sınırları içerisindeki bir yere alınmıyorsun. Ama sıra arkadaşın, işte Jonathan ya da işte Nebahat, artık kimse ismi, o buraya gelip eğlenebiliyor. Çünkü o Müslüman değil. Yani bunları nasıl yönetmişler, nasıl tolere etmişler? Gerçekten aslında birazcık da anlamak için geldim. Aynı zamanda da sizlere şahane bir yeşillik göstereceğim. Daha önce hayatımda hiç uyanmadığım bir yerde uyandım. Önce şimdi size kaldığımız yeri gösterip akabinde de bölgeyi hem beraber gezeceğiz hem de bildiklerimi sizlere anlatacağım. Videonun başında bu girizgahları yapayım ki nereye nasıl geldim, görün niye geldim, bilin. Bir gün siz de gelirseniz buna göre gelin istiyorum. O yüzden böyle tek tek satır satır anlatıyorum. Sürçülisan ettiysek affola. O yüzden hanımlar beyler, sizlere iyi seyirler, bana da harika bir Malezya gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Yaklaşık 1800 metre yüksekteyiz. İnsanlar aşağıda 40 derecelerde, 35 derecelerde nemle beraber yanarken burada montla geziyorsunuz. Geldiğimden beri beni ilk kez montla görmüşsünüzdür. Buradaki alışveriş merkezinde kaldığımız binanın altını tabii ki göstermeyeceğim. Buradan çıkalım, size dışarıyı gösterip sonra akabinde asıl tesislerin yapıldığı ve harika bir merkez kurdukları yere ve aynı zamanda yeni otele götüreceğim. Çünkü burada yer yoktu ve inanmayacaksınız, birazdan göstereceğim dairede gecelik 3000 liraya mı ne kaldık? Hadi canım dedim hatta geldiğimde. Tabii ki amaçları insanları buraya Las Vegas gibi aynı düşük otel
fiyatlarıyla çekip harcama yaptırmak. Gerek kasinoda gerek alışveriş merkezlerinde. Bu bir sistemdir. Her yerde böyledir zaten. Ama birazdan göreceğiniz manzaraya hayran olacaksın. Başlıyor. Şu anda şehirden 1 saatlik taksiyle buraya geldiğimizi söylemiştim ya. İşte tam bu noktadan şehrin merkezini görebiliyorsunuz. O dünyaca ünlü Kuala Lumpur merkezdeki gökdelenlerin olduğu yerler buralar. Bize şöyle dağların arasından taksiyle aldılar ve şöyle çok güzel yollardan buralara getirdiler. Her yer yemyeşil ve tepelere tesisler kurmuşlar. Uçacağım şimdi. Öyle böyle rüzgar yok. Ve şu dağların arasından da aşağıya böyle harika manzaralar görebileceğiniz teleferikler yapmışlar. Birazdan ona da bineriz. Bakın bizim kaldığımız binaların olduğu yeri göstereceğim. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yüksek bir yerde kalmadım ben. 50 küsür katlı ve şu an biz dağın zirvesindeyiz. Buraya otobüsler de mi geliyormuş? Ya ilk defa gördüm. Şansımıza hava da açık bugün. Normalde hep kapalı oluyor, fotoğraflarda bile sisli oluyor, bulutlu oluyor. Ama şimdi size tepeden bir de manzarayı göstereyim kaldığımız yerin de. Hadi gelin bir hayran olun. Dostlar bakın 40. kata geldiğinizde böyle tam tepeden manzaranız sanki dağların, ormanların üstünde uçuyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Böyle 4 tane kule yapmışlar yan yana. Bunlar daha çok böyle rezidanslar şeklinde kiralanıyor. Şurada çok ünlü bir tane tapınakları var. Oraya da gün içinde gideriz. Filerle vesaire bir şeyle gidiliyordu, orayı gördüm ben. Biz de daha hiç gitmedik. Şimdi size bir odaları göstereyim. Yani bu paraya dedim burada nasıl kalabiliyoruz? İmkansız çünkü. Fakirhanemize hoş geldiniz dostlar. Böyle kocaman bir salon karşılıyor sizi. Bak burada bir herkese sanırım ortak. Hiç kullanmadık çünkü duş, tuvalet var. Şurada bir yatak odası var. Geliyorsunuz. Burada açık mutfağınız var. Burada bir masa koymuşlar. Buzdolabınız, fırınınız. Bir de hepsi böyle boş marka falan yani gayet iyi. Şurada ayrı bir oda var. Şurada başka bir oda var. Burada da Burçin var. Koltuğa oturmuş keyif yapıyor. Çünkü birazdan gideceğiz. Burası da böyle akşamları film, televizyon izleyebileceğiniz güzel bir alan ama en ilginci burası bakın. Bu nedir? Bunu dağın başına nasıl inşa ettiniz ki yenilerini de şurada yapıyorlar. Böyle full dağymış buradan sonra. Yaylılarmış onların. Çok güzel oluyormuş gerçekten de dedikleri kadar da varmış. Hatta gece burada böyle oturmuştum. Dışarıdaki manzarayı, rüzgarı dinliyordum. Dağlardan böyle bulutlar geliyor. Binanın içinden, odanızın içinden böyle size dokunup geçiyordu. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım. O yüzden ilginç bir tecrübe oldu. Ama buradan ayrılıyoruz. Daha merkezde, yukarıda başka bir yer bulduk. Orada kalmak daha mantıklı olacak. Ama gelmişken şunu yaşamak, böyle göklerin üstünde bir harika manzarayı izleyerek görmek keyifliydi. Hadi bakalım buradan ayrılalım. Asıl merkezdeki yere gidelim. İşte o en ünlü yerlerinden artık gezimize başlayabiliriz. Arkada devasa bir park kurmuşlar. Şu bizim yeni kaldığımız otel olacak. Ya bunları var ya 1960'larda falan planlamışlar ama son 10 yıldır falan çok ciddi turizm katma değeri sağlamış. Burası küçücük bir giriş noktası. Asıl şehir içeride başlıyor. Açız. Önce bir şeyler yiyelim. Sonra eğlence parkına gidelim. Akabinde de şu teleferiklerle böyle tepeden ormanı görebileceğimiz ki Güneydoğu Asya'nın en uzun teleferiği olarak biliniyormuş. 4 kilometreymiş. Bir günün keyfini çıkarırız. Hadi bakalım. Burada her şeyi Çinliler için tasarlamışlar. Zaten onların eğlence merkezi olarak biliniyor daha çok. Ve direkt ana noktasında böyle alışveriş merkezi hissiyatı yapmışlar. Ama buranın asıl bir yeri var. Birazdan gösteririm size. Şehir gibi kurmuşlar. Böyle her yer full ekranların olduğu bir yer. Açız, o yüzden kafamız şu an çalışmıyor. Önce bir enerji almamız lazım. Biz hafta içi geldik buraya. O yüzden biraz daha sakin. Hafta sonu kıpırdayacak yer kalmıyormuş. Ama sakin hali bile gayet hareketli. Şurası da bunu Kuala Lumpur'da göstermiştim. Bulduğunuzda sığınacağınız bagetçi. Böyle ekmektir, pastane, hamur işi vesaire bulabiliyorsunuz. Burada karnımızı doyuralım, hadi gelin. Şöyle kruvasanlar var. Nasıl, var mı? Bugün şansımıza baget var değil mi? Şöyle ekmekli bir şeyler yeriz. Ama şu an bir menemen olacaktı. Yarında da sucuk falan. Alışıyorsun buna da. Burçin'in ilk uzun seyahatlerinden biri. Azıcık can çekişiyor. Azıcık can çekişiyor ama alışacak zamanla.
Buralarda en büyük sorun kahvaltıdır arkadaşlar. O yüzden genelde yiyebileceğiniz şeyler bellidir. Yumurta yersin, sandviç yersin. Çoğu yerde böyle reçelimsi bir şey olur. Ekmeğin üstüne sürersin zar zor. Hani öyle zeytin, peyniri vesaire milyon kez söyledim. Böyle beklentiniz varsa buraya asla gelmeyin. Aç kalırsınız. Bu konuda uyarımızı yapalım. Şöyle bir şey söyledim. Bildiğiniz tavuklu sandviç. Ekmek direkt Fransız bageti olarak geçiyor. O yüzden bizdeki tada çok yakın olur. Gayet güzel. Bayağı da doyurucu. Ben bunu akşama kadar giderim. Afiyet olsun. Şimdi enerjiyi alalım. Sonra çığlık çığlığa bir gün yaşayacağız inşallah. Evet, yemeğimizi yedik. Buranın en ünlü yeri. Buyurun. Gelin arkadaşlar. Bunu nasıl yaptınız be kardeşim diye şaşırdığım yerlerden bir tanesini görüyorsunuz. Bakın yukarıların büyüklüğüne. Her yere dev ekranlar kurmuşlar. Tamamen pazarlama kenti yapmışlar. Buranın içerisinde restoranlar, barlar, şurada içeride bir tematik park var, eğlence parkı. Dışarıda da devasa var. Ona şimdi gideriz eğlenmeye. Ama en ilginci burası ülkenin şeriatla yönetildiğini söylemiştim. Tek kasinosuna da ev sahipliği yapıyor. Arkada asıl paranın döndüğü yer. Bunu nasıl organize etmişler hiçbir fikrim yok. Bu kadar kuralların katı olduğu, şeriatın özellikle Müslüman Malaylılar için sert olduğu bir yerde kasinoyu yapmayı nasıl başarmışlar? Yorumu siz yapın. Biliyorsunuz yakında Dubai'de bile kasino yapılacak. Artık dünya tamamen kapitalizme döndü. Malezya'da bile bunun en büyük kanıtı bu. Ya bir de ilginci, insanlar resmen buraya girmek için sıraya giriyor. Burası o kadar büyük ki arkadaşlar. Hani hayatımda gördüğüm en büyük kasinolardan biri olabilir. Lakin içeride eğer çekim yaparken yakalanırsam tutuklanıyorsun. O yüzden hiç yapamadık, korktuk çünkü. Çok ciddi bir ağır güvenlik var. İnsan böyle dağa çıkarken asla bu kadar gösterişli bir yer görmeyi beklemiyor. İnsanlar da şöyle kasinonun girişindeki kobranın önünde fotoğraf çektiriyorlar. Her yıl milyonlarca insan buraya hem tatile hem kasinoda para harcamaya hem de biraz daha kıyafet ve alışveriş konusunda uygun olurmuş. Burada para harcamaya geliyorlarmış. Şu tarafta bu kapalı alanın içerisinde kurdukları bir eğlence merkezi var. Çok büyük roller coasterlar falan da var orada ama oraya gitmeyelim şimdi. Çünkü dışarıdaki yer altıda kapanıyor. O yüzden asıl bu ünlü olan yerlerine gidelim. Sonra akşam oraya da gider içerideki yeri çekeriz. Böyle devasa bir girişi var. Şu makinelerde şimdi inşallah havada güzelse dışarıda eğleneceğiz. Ben böyle şeyleri çok severim. Work and Travel'la ilk Amerika'ya gitmiştim. 19-20 yaşındayken. Hayatımın ilk yurt dışı tecrübesiydi. Orada da böyle bir eğlence parkında çalışmıştım. Nereye bağlayacağım? Çocuklarınız, özellikle üniversite okuyanları böyle Work and Travel, Work and Holiday'de Avustralya'dadır mesela. Böyle yazları çalışabilecekleri hem de İngilizcelerini geliştirebilecekleri, kendilerinin böyle özgüven kazanabilecekleri yerlere gönderip teşvik etmenizi öneririm. Hem bakış açıları değişir, hem dünyaya olan o korkuları, ön yargıları kırılır. Böylece bir dünya insanı olmak için bir adım atmış olurlar. Benim bile hayatımdaki ilk adımım öyle başlamıştı. O yüzden özellikle büyüklerime, çocuk sahibi olan arkadaşlarıma bu konuda bir yönlendirme vermiş olayım. Çok güzel bir böyle bir ejderhanın olduğu yerden girişi yapacağız. Genci, yaşlısı, küçüğü, büyüğü herkes buraya eğlenmeye gelirmiş. Biletleri şuradan bir alalım. Fiyatlarını bilmiyorum. Daha hiç çünkü girip kullanmadık, araştırmadık da. O yüzden biz de ilk defa tecrübe edeceğiz. Salamat Datang, Malayca'da welcome, hoş geldiniz demek. Buradan biletimizi alalım. Bugünün biletini alacağız. Bir tanesi 198'miş. Bir günlük bilet. 10'la çarparsanız yaklaşık olarak TL'si gayet normal. 2 tane alalım. Aha. Evet, biletlerimiz geldi. Bir gün boyunca böyle akşama kadar bunlarla eğleneceğiz. Hadi bakalım çocuklar gibi bir gün olsun. Çocuk da bana bakıyor. Beraber miyiz? Çılgın mıyız de. Ve başlıyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Allah Allah Allah. Çok güzelmiş içerisi. Hadi bakalım, girişimizi yaptık. Böyle standları kurmuşlar. Küçük bir Disneyland, Universal Studios ya da Six Flags havasını kurmaya çalışmışlar burada. İşte bunların içerisinde binebileceğiniz makineler var.
Şuraya da biraz böyle İngiltere konsepti yapmışlar. Binaların tasarımları tamamen öyle ama içeride bir şey olmuyor. Daha çok böyle büfeler, restoranlar, kafeler şeklinde kullanmışlar. Şöyle gidelim. Şurayı bildiğim kadarıyla bakın o Hollywood filmlerinin stüdyolarına benzetmeye çalışmışlar. Şansımıza bugün hava en azından yağmurlu değil. Ne güzel kurmuşlar buraya, baksanıza. Oldukça büyükmüş. Ben daha küçük bir yer bekliyordum. Uzaktan göründüğü gibi değil. Şuna binelim mi Burçin? Bu böyle yukarıya doğru fırlatıyor. Eğlenceli oluyor. Hangi birini çekeceğimi şaşırdım. Hem eğlenmek istiyorum hem size de göstermek istiyorum. O yüzden çekebildiğim kadar anlatacağım dostlar. Bizi şimdi böyle sıraya soktular. Karanlık bir yerdeyiz. Sırayla içeriye alacaklar. Gidiyoruz. Çantaları falan şuraya bırakalım. Sen şuraya otur, ben buraya oturacağım. Buz? Can I take it? No? Hadi ya, kamerayı alamıyoruz. Benim elim titriyor hala. Hala. Yani böyle içinizin boşaldığını resmen hissediyorsunuz. Türkiye'de, İstanbul'da da var tabii ki ama burada dağın üstlerinden bütün tepeleri görerek hani 2000 metrelik bir manzara gördüğünüzü düşünün. O yüzden o uçma hissini yaşattılar. Çok keyifliydi. Harikaydı. Bakalım başka neler var. Burada da buz devri temalı bir yer yapmışlar. Böyle maskotlar var. Onlarla oynayarak fotoğraf çektiriyorsunuz. Ve çok tatlı insanlar bu arada. Çok seversiniz. Gerçekten insanların güler yüzlülüğü benim en çok hayran olduğum şeylerden birisi. Hi Jonathan. Hello. Hello, hi, how are you? Şu an muhtemelen çocuklarıyla izleyenler çocuklarını zor zapt ediyorlardır. Baba, anne hadi gidelim diye tahmin ediyorum. Biz bile şu an çok eğleniyoruz. Baksanıza bunun içinde de bir tane şey var, ona bineceğiz. Haydi gidelim. Allah Allah. Haydi. Başlasın eğlence. Şurada da başka şeyler varmış. Burada da var. Şu an show var. Ona denk geldik. Hello. Masal diyarı gibi. Şu anda böyle bir yeri geziyoruz. Rastgele girdik. Ne olduğuna dair fikrimiz yok. Hadi bakalım, başlıyor. Vakka vakka. Böyle bir yere geldik. Araca bindik, hadi bakalım. Nasıl bir yolculuk olacak merakla bekliyoruz. Allah Allah, gidiyoruz. Fresh tracks. Looks like they went into this ice cavern. Great, follow me. Vay. Okay, this is a dead end. We have to turn back. Nobody move. We're on dangerously. Thin ice. Ekrana bakarken seni çekiyor direkt, bak içine. Bak ekrana bak. Oo, çok güzel bir yere geldik. Open your shutters to the healing house of the Shangri-La Mall. A little help here? Rüyalar diyarı kurmuşlar resmen. Again! Yani o kadar keyifli ki bu aktiviteleri yapmak, bu araçlara, makinelere binmek dostlar. Size güzel bir öneride bulunayım ama eğer bir gün buralara gelirseniz ya da bu eğlence parklarını tecrübe etmek isterseniz kesinlikle hafta içleri veya böyle ulusal tatil olmayan günlerde gelin, çok daha rahat binersiniz. Biz buraya bir hafta sonunda gelseydik muhtemelen her bir araca binmemiz 1 saat sürerdi. O yüzden akıllılık etmişiz. Devam, gelsin sıradaki.
sonrası daha kötü olacak. Sıkı tutun. Harika. Harika. Az önce şuradaki 2 rayda makineye kaçak kamerayı sokup çektim. Var ya o kadar heyecanlandık ki hani çocukluğuma döndüm resmen. Çığlık çığlığa böyle kocaman adamlar bile eğleniyordu. O yüzden burada dikkatimi çeken bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Güneydoğu Asya'ya gelecekseniz gülmek için gelin. Burada genci, yaşlısı, kadını, erkeği fark etmeksizin herkes gülümser. Yani Müslüman bir ülkedeyiz mesela, Budist falan değil. Genelde buna da çok bağlarlar. İşte Budizmin emirlerinden dolayı vesaire diye alakası yok. Bu coğrafyanın insanı havasından mı, suyundan mı nedendir bilinmez. Hiçbir şey olmasa bile paylaşır ve her daim gülmeye çalışır. O yüzden dikkatimi çekti. Kaç gündür buralardayız, Malezya'dayız. Buranın insanlarını da çok beğendim. Gülmek için Güneydoğu Asya'ya gelin. Çok büyük park. Yani daha bir saatte falan 4 makineye anca bindik. Böyle şimdi caddelerinde dolaşıyoruz. Şu arkamda renkli renkli bir gökdelen, bir bina, bir otel görüyorsunuz ya. Diyorlar ki iddia ettikleri şey şu. Dünyanın en büyük oteliyiz diyorlar. Dedim ki bak ilk gün geldiğimden beri iddia ettiğim şey şuydu. Bu bina dedim hani dünyanın en büyüğü yazmış da hiç de öyle bir havası yok dedim. Sonra internete girdim, sordum. Doğruymuş. Guinness Rekorlar Kitabı tarafından da tanınmış 7351 odası varmış. Olur da bir gün kim milyoner olmak ister de falan sorusu çıkarsa en azından Malezya'da olduğunu görmüş olduk. O otelde buymuş işte. Dikkatimi çekti. Ben bunu kazanırım ya. Türk'ün gücünü göstereceğim. 7 tane dart alacağız vurmak için balonları. Klasik panayır yerlerinde olur ya. Bundan kazanıyorsun işte şunlardan veriyor. 7 tane aldık 50 ringgite yani 500 TL falan. Bugün elimde bir his var. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Deneyeceğim. Yes. Allah! Heyecanlı oluyormuş ha. Hazır mısın Burçin? 2 tane vursan bile yetiyor. Okay, why? Oh yeah, Ah. you aim down. Yeah, Kazandık. Bir tane kesin kazandık. get smart. Okay, 3, 3. 4. 4. Okay, one more, for lunch. No. Okay, one more, I give you. Araya girdi sayılmaz. Balon ufak. For lunch, huh? Come on, sir. Adam benden daha heyecanlı. Aim down. Bir. Okay, yeah, easy. One more, one more. Tamam. I give you. Ver. Bir daha diyor lan. One more. Okay, I give Dur. you one more. Okey. Wait. Kazandık. Hayatımda ilk defa kazanıyorum çünkü çok kolay görünmüştü bana. Burçin seç. Yalnız bizim bagajda, bavulda yer yok. Hayatımda ilk defa böyle bir yerde bir şey kazandım. İşin kötüsü bunu koyacak yerimiz yok. Bir şekilde yanımıza alacağız. Thank you. Adam nasıl yardım etti kazanayım diye değil mi? 36 yaşında hediyem oldu. Hadi gel şurada bir şeyler içelim. Şimdi burada 2 tane teleferik var. Yeni olan bugün bakımdaymış. Yarın sabah binebilirsiniz dedi ama eskiye binebilirsiniz dedi. Belki bugün eskiye, yarın yeniye bineriz. Ama burada bir yemek caddesi yapmışlar size. Onu da göstermek istiyorum. Bu kat komple yemek yeri. Kore yemeği, Çin yemeği, Malay yemeği, Japon yemeği, bütün mutfakları bulabiliyorsunuz. Şurada mesela tezgah yapmış kardeşim. Direkt yiyeceğin ürünleri seçiyorsun. Hemen arkada mangalda pişiriyor. Kalamarlar var. Şu gördüğünüz ilf balığı diye bir balıkmış. Şurada bak domuzlar var. Burada Çinliler olduğu için domuz da satıyorlar. Tavuk var, et var. Onunla çarparsanız bir şiş fiyatını görürsünüz yaklaşık olarak. Geçen gece ben burada yedim. Çok iyi değildi. O yüzden güzel bir restoranda akşam yemek yeriz. Gün bitmeden şu teleferikle ormanların üzerinden de hadi gelin bir süzlelim. Şimdi bu ülkenin %65'inden fazlası Müslüman ve o yüzden helal yemek olup olmamasına çok dikkat ediyorlar. Bu kısım tamamen Malezya mutfağının olduğu bir alan. Yani burayı da göstermek istedim sizlere. Gelin içeriye girelim. Çok büyük bir bölge yapmışlar ve aradığınız Malezya'daki bütün yemekleri burada bulabiliyorsunuz. Ve dikkatimi çeken bir şey daha söyleyeyim sizlere dostlar. Çok temiz her yer. Yani bir tane pis restoran görmedim. Bir tane pis tabak görmedim şu ana kadar. En çok dikkatimi çeken buydu. Malezya temizlik konusunda da 10 numara. Ki Kuala Lumpur bölgesi için demiyorum sadece bunu. Daha önceden Penang ve Langkawi'ye de gittim. Çok ünlü adalarıdır. Oraya da gitmenizi öneririm. Böyle bu coğrafyanın masmavi denizini, yemyeşil ormanlarını görebileceğiniz bir yerdir. Çok güzel bir food court bölümünde de sizlere bu konuya değinerek anlatmak istedim. Temizliğe çok dikkat ediyorsanız ben Malezya'dan çok memnun kaldım. Siz de memnun kalırsınız. Ama şimdi bu saate kadar izledin. Sabahtan beri bu çocuklar
anlatıyor değil mi? Güzel kardeşim, abilerim, ablalarım. Özellikle televizyondan izliyorsan durdurma. Video devam etsin. Ama şöyle bir tabletinden, bir telefonundan, bilgisayarından videoya güzel bir yorum, bir de bir beğeni atarsan algoritma bu şekilde çalışıyor. Dünya turumda bana verebileceğin en büyük destek olur. Sizin için küçücük bir detay bu ama bizim bu işi sürdürülebilir yapmamız için çok ama çok değerli. Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu şekilde dünyayı gezip içerikleri üretip gezebiliyorum. O yüzden böyle bir desteğiniz olursa çok mutlu olurum. Ayrılıyoruz. Bak mesela burada çorba yapıyorlar. Ballı çorba mı olur ya kokonatlı? Şu şekilde. Bu kırmızı fasulyeli bir çorba. Bizim hiç alışık olduğumuz tatlar değil. Bunu baştan yine bir söyleyeyim. Kesinlikle damak tadımızda çok uzak. Bunların bir nasi gorengi var. Onu tadarsınız milli yemekleri. Ama genel olarak yemeklerini çok seveceğinizi düşünmüyorum. Bak şu dikkatimi çekti. Burada mesela tavuklu pilav yapıyorlar. Bak abim almış götürüyor. Şu şekilde yiyebiliyorsunuz bunu. Ama yine söyleyeyim. Tavukları tabii ki bizdeki o tereyağı ve işte yaptığımız o baharatlandırma bunlarda yok. Ya tavuk işte ne kadar farklı olabilir diyeceğiniz bir lezzette. Gidiyoruz daha teleferiye doğru. Yol üstündeyken bir böyle göstermek istedim sizlere. En azından bir fikir olur. Teleferiğin olduğu yere geldik. Şimdi buradan güzel manzaralar görerek inşallah keyfini çıkaracağız. Hadi bakalım. Size de iyi seyirler olsun. Buna da 18 ringgit verdik gidiş dönüş. Yani yaklaşık 180 TL falan. Bakalım inşallah güzel manzara göreceğiz. Gidiyoruz. Oo. En aşağıya kadar bizi şimdi götürecek. Böyle manzaralar izleyerek. Bakın ben size videoyu şuradaki gökdelenden başlatmıştım sabah. Oradan da burayı komple görebiliyorduk. Sağ taraf aşağısı da Kuala Lumpur manzarası. Bunu yapmadan buradan ayrılmayın diyorlardı. Çok haklılarmış. Yani resmen ormanın üstünden uçarak gidiyorsunuz ve bunlar hep yağmur ormanları. O kadar sık ki güneş bile girmiyor içeriye. Hava bile çok serinledi bir anda. Şu anda buranın en güzel yerlerinden geçiyoruz. Bir de bu teleferiğin içinden bir pencere yapmışlar. Ormanın havasını alarak, uçarak gidiyoruz. İyi ki buraya geldik. O kadar güzel ki yeşilliğin içinden yara yara 4 kilometre ya bitmek bilmiyor. Harika manzaralar görüyorsunuz. Şu sessizlik bile bak. O kadar keyifliydi ki bugünün bence en güzel sürprizi bu oldu. Yemyeşil bir coğrafyaydı ve 1000 metre yaklaşık aşağı iniyorsunuz. Burası şu an yanıyor. Bildiğiniz mevsim değişti. Yukarıda baharı yaşarken aşağıda yazı yaşıyorsunuz. Şimdi yine kışa geri döneceğiz yukarıya. Direkt gidiş dönüş almıştık biletimizi. Şimdi geriye dönerken bu sefer zıt yöndeki manzaraları göreceğiz. Yine aynı güzellikte olacak. Bakın ne kadar yukarıya devasa şehirler kurmuşlar. Hani bu kadar büyük kurmaya gerek var mı gökdelenler vesaire? Yorumu siz yapın. Yani keşke insan daha doğaya uyumlu binalar yapsalar diye düşünmeden edemiyor değil mi? Bu kadar büyük yapmak yerine, bu renklerde yapmak yerine.
Onu da çek bak, arkanda çocuk beni gözetliyor bir yandan ne yapıyor diye. Dostlar şimdi bu ülkelerde çok meşhur bir şey var. Güneydoğu Asya'nın hemen hemen hepsinde görürsünüz. Sınırsız yemek kültürü. Sınırsız et, sınırsız tavuk, sınırsız balık, karides olur. İnanmayacaksınız, ödeyeceğimiz para sadece 75 ringgit. Şöyle canlı canlı kardeşim göstereyim. Bak, karides de yiyebiliriz. Kuzu da yiyebiliriz, dana da yiyebiliriz. Yani kişi başı sadece 750 liraya sınırsız et yiyeceğiz. Yorumu siz yapın, afiyet olsun. Bunu da pişireceğiz. Bu şekilde elektrikli bir düzenek getiriyorlar. Üstüne koyuyorsunuz, cıs pıs yaparak yiyorsunuz. Aynı Kore ve Japonya'daki gibi. Dilim damağım kurudu. Hadi bir yemek yiyelim artık. Topla gel. Nasıl? 4 numara mıyız biz? Anla, 400. Teşekkür ederim Necati. Sağ olasın. İnanmayacaksınız, su ve kola da ücretsizmiş. Bu da sanırım bize bir getirdikleri sostu. Böyle etin üstüne falan koyarız. Bu her şeyi uygulamadan seçiyorsunuz. Uygulamadan tavuktur, ettir sipariş verdik. Böyle robotlar getirecek. Burada da afiyetle yiyip pişireceğiz. Böyle etler geldi bak. Bu şekilde. Bu dana eti. 2 tane de kola söyledik. Sonra buna hadi sen git diyoruz, gidiyor. Keyfe bak. Şöyle maşalar veriyorlar. Böyle tutup şimdi pişireceğiz. Burada en değerli şeylerden bir tanesi de marulu falan. Ama bu paketin içinde o da vardı. Şurada soyulmuş karides, şurada kuzu eti, burada soyulmamış karides ve tavuk var. Bundan şimdi istediğimiz kadar söyleyip keyifle, afiyetle pişire pişire yiyeceğiz. Hadi başlayalım bakalım, inşallah lezzetlidir. Şöyle atıyoruz. Çok hızlı pişer. Etrafındaki suya doğru dökülecek yağları. O yüzden bu sistem biraz daha iyi. Diğerinde çok daha sıçrıyor. Heyecan doğurup da aç bir burçin. Dağlar acıktırıyor ama değil mi? Kaç saattir gezi yapıp çekim yapıyoruz. Resmen döküm tavada gibi pişiyor. Çok kuvvetli. Ben tadını merak ediyorum. Çünkü bazen çok yavan oluyor tatları. Şeyi alamıyorsunuz, et tadını. Yüzümüzden anlarsınız birazdan zaten. Bakalım nasılmış. Şöyle aldık. Heyecan dorukta. Bakalım karnımız doyacak mı? Çok güzel. Özlemiş misin? Özlediğimiz bir tat. Tamam ya, aç kalmayacağız. Afiyet olsun. Videonun kapanışını yapmayı unuttum. Hanımlar beyler, sizlere Malezya'nın, bu coğrafyanın Las Vegas'ını göstermeye çalışmıştım. Hatırlarsanız videoda neredeyse hep mont giyiyordum. Şimdi Kuala Lumpur'a geri döndük ve gördüğünüz gibi tişörte de geri dönmüş olduk. Soğuklardan sıcağa yine geldik. Gördünüz, burası şeriatla kısmen yönetilmesine rağmen inanılmaz mekanların olduğu, kasinoları, gece hayatını döndürdükleri bildiğiniz bir Çinliler ve Hintliler için ülkedeki turizm noktası yaratmışlar. Ben de Kuala Lumpur'a kadar gelmişken sizlere burayı göstermek istemiştim. Umarım beğenmişsinizdir. Dağları, yeşilliği görmekle kalmadım. Aynı zamanda ülkeye dair bildiklerimi size anlatsam da bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle bir sonraki bölümde ki üzerime de giydim. Size Malezya, Kuala Lumpur gece hayatı, pazarları ve şöyle ikilemler dünyasını anlatacağım. Bakın, küçücük yaşamların olduğu evleri görüyorsunuz. Arkada da milyon dolarlık gökdelenler. O yüzden bildirimleri açtığınızda bir sonraki bölümde haberdar olacaksınız. Güzel yorumlarınızı da beklerim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde dünya turumda kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.